Peter Pan ve Wendy, Walt Disney'in animasyon klasiklerinden birinin canlı aksiyon versiyonundan beklediğiniz gibi, şu anda birçoğu var. Bu filmin izleyicilerinin iyi bir kısmı, basitçe, Peter Pan, olarak adlandırılan 1950 Disney çizgi film özelliğinden tanıdıkları ve sevdikleri durumların canlı aksiyon yeniden yaratımlarını görmeyi bekleyecek. Ortak yazar ve yönetmen David Lowery nostaljik aşinalıkta hayal kırıklığına uğratmıyor, ancak bazı izleyiciler, bunun gibi, buna karşı daha güçlü bir şekilde itmesini isteyebilir. Peter Pan'ın birçok yeniden yapımı, yeniden başlatılması ve yeniden düşünülmesi oldu. Ancak hikayeyi tersine çeviren veya parçalara ayıran hiçbiri yok. Steven Spielberg'in, kancası, bile değil, sonunda, iç çocuğunuzla asla temasınızı kaybetmeyin. Hikaye, Wendy Darling'in, Ever Anderson, küçük kardeşi John'a, Joshua Pickering ve küçük kardeşi Michael'a, Jacob Egan, küstah kılıç dövüşlerini içeren bir oyun seansında liderlik etmesiyle başlar, ardından çocuklar ve ebeveynleri arasında birkaç güzel an gelir, Molly Parker ve Alan Tudyk. Çok geçmeden Peter Pan, Alexander Maloney, bira bardağı büyüklüğündeki Peri Tinkerbell, Yara Şehidi, Black İSH ve Brown İSH ile birlikte başka bir alemden girişini yapar. Sağdaki efsanevi ikinci yıldızın yanındaki solucan deliğinden Neverland'e doğru yola çıktılar. Öte yandan, tanışırlar ve arkadaş olurlar kayıp çocuklar, görünüşte, Hook'daki Benetton katalog kestanelerinde modellenmiştir ve Kızılderili Prensesi Kaplan Zambak, Alisa Vapanatahke, Big Stone Cree ulusunun bir üyesi, Disney çizgi filminde bir piyon ödülü klişesi olan ancak burada bir aksiyon kahramanı makyajı yapıyor, kelimenin tam anlamıyla birden fazla vesileyle kurtarmaya gidiyor. Jude Law, ben sadece iyi vakit geçirmek için buradayım, karakter oyunculuk aşaması, filmi Pan'ın düşmanı Kaptan Kanca olarak tutturuyor. Law, karakteri korkutucu bir kötü adamdan çok kişisel sorunları olan nevrotik bir çizgi roman figürü olarak oynuyor, ancak küçük izleyiciler, sevgili çocukların öldürülmesini emrettiğinde yine de mobilyaların arkasına saklanmak isteyecekler. Lowery, Hook'a biraz Magua ya da Killmonger kötü adamına anti kahraman muamelesi yaptı, yani karakterin kötü adam köken hikayesini o kadar ilişkilendirilebilir hale getirdi ki, iğrençten daha acınası görünüyor. John Goodman düzeyinde bir yardımcı oyuncu olarak şekillenen Jim Gaffigan, Hook'un yardımcısı Smay'i duygusal olarak çürümüş, bıkkın bir alt tabaka olarak oynuyor, kesinlikle hataları olan ama esas olarak çözümün kötü olduğunu düşünen bir patronu tatmin etmek zorunda kaldığı için bunalmış bir pislik. Moral atmak daha fazla insan denize düştü. Peter Tinkerbell eşleşmesi de kısmen yeniden düşünüldü, ikilinin patronu olduğu, bazen ona psişik olarak komuta ettiği ya da en azından kendi başına hareket ettiğine inanmasını sağlayacak şekilde aklına öneri veya görevler yerleştirdiği açık. Bu filmdeki her performans iyidir, bazen iyiden daha fazlasıdır ve takvim sanatından yakışıklıdan gerçekten ilham almaya kadar değişen film yapımına karşı çok az şey söylenebilir. Aydınlatma, renk derecelendirmesinin bir yönüyle ilgili büyük bir sorun olsa da, aşağıya bakın. Büyük karakterler için bir terapi seansı olarak ikiye katlanan aksiyon dolu doruk, rüya gibi ürkütücü görüntülere sahiptir ve Noah Hook'un bu enkarnasyonuna uyan tatmin edici bir çıkış sağlar. Ancak her şeyin kaçırılmış bir fırsatı var ve bazen Lowery ve ortak yazarı Toby Halbrooks'un Disney'in telif hakkı eğilimli, mal satan yöneticilerinin izin vereceğini bildiklerinden daha derine dalmak isteyip istemediklerini merak edebilirsiniz. Bunda Peter Tinkerbell ilişkisinden gerçekten yıkıcı bir, Peter Pan, hicivi var, o, enstrüman olarak büyümeyi reddeden karizmatik bir çocuk kullanmadığı sürece temelde hiçbir şey yapamayan küçük, dilsiz bir kadın. Disney'in geleneksel animasyon arka katalog favorilerinin son CGI ağırlıklı, canlı aksiyonu, gibi, Orman Kitabı, Güzel ve Çirkin, Aslan Kral ve benzeri Lowery'nin Peter Pan filmi tanıdık anları ve sahne ve kostüm parçalarını tekrarlıyor. Seyircinin, bana istediğimi zaten bildiğimi ver, kaşıntısını çizen yollar. Ancak, Pit'in ejderhası'nın yaptığı gibi, hemen kurumsal selefini yıkmaz veya yeniden icat etmez. Ve ticari sinema standartlarına göre radikal olan, biraz sanat evi uyuşturucu mistisizmini etkileyen ve izleyicileri kilit anların ve görüntülerin ne anlama geldiğini tartışmaya teşvik eden, Yeşil Şövalye, gibi bir şeyden kilometrelerce uzakta. Küçük çocuklar muhtemelen yatmadan önceki ahlakları ve sonuçlarıyla bundan keyif alacaklar. Ancak, onların ve ebeveynlerinin, diyalog parçası ve altyazılar, için olmasaydı, tüketici sınıfı, ancak profesyonel olarak kalibre edilmiş, TV setinde çok loş ve karanlık olan gece sahnelerinden hayal kırıklığına uğrayabilecekleri de söylenmelidir. Neler olup bittiğini söylemek zor olurdu.
Geceleri Neverland'ın ilk görüntüsü, kahve dolu bir kar küresidir. Bu, Game of Thrones'un son sezonu da dahil olmak üzere, akış döneminde birçok özel efekt odaklı gişe rekorları kıran projede bir sorun oldu ve belirli bir noktadan sonra, daha pahalı bir televizyona ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Veya, sorun düşük bant genişliği, kabul edilebilir sevinin. Ama dikkatim dağıldı. Lowery, St. Nick ve Ain't Them Bodies Saints, dahil olmak üzere makul derecede gerçek insanlar hakkında bağımsız dramalarla uzun metrajlı bir yönetmen olarak başladı ve bu damarda daha fazla film yayınladı, keyifli, Yaşlı Adam ve Silah, dahil. Ama aynı zamanda masalların ve efsanelerin yeniden yorumlayıcısı olarak bir niş oluşturdu. Bazıları, bu film ve Petes Dragon gibi yerleşik çok kuşaklı bir izleyici kitlesine sahip önceden var olan kurumsal IP'ye, fikri mülkiyet, dayanıyor ve gerçek mitolojiden yararlanan bir tane daha yaptı, Yeşil Şövalye. Onun, Peter Pan, versiyonu, Peter Pan hikayesini altüst edeceği ve keşfedilmemiş alt metnin her son külçesi düşene kadar sarsacağı, ancak asla o kadar ileri gitmeyeceği imalarıyla alay eden bu üçlünün en küçüğüdür. Peter Pan ve Wendy, nihayetinde çoğu insan için doğru olan bir duygu olan, herkes annesini özlüyor, yerleşir, ancak bu kadar büyük bir filmi, özellikle de başka sorunları olan bir filme asmak için ince bir kamıştır.